Batı Virginia'nın ıssız ormanlarının derinliklerinde kan ve dehşet dolu bir hayatta kalma kabusu. Bir grup yarışmacı popüler bir reality show'un çekimleri için doğanın ortasında medeniyetten tamamen kopuk bir bölgede buluşur. Plan basittir. Zorlu parkurları aşacaklar, birbirleriyle mücadele edecekler ve hayatta kalmaya çalışacaklardır. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Bu ormanda onları bekleyen tehlike sadece doğa değildir. Kabusları gerçeğe dönüştüren şey ise yamyam mutant bir ailenin avlanmak için yeni kurbanlarını bulmuş olmasıdır. Evet, ilk filmde tanıştığımız o sapkın aile geri döndü. Ama bu kez daha kalabalıklar, daha acımasızlar ve her zamankinden daha açlar. Kısacası yarışmacılar televizyonda bir şovun parçası olduklarını zannederken aslında hayatta kalma savaşı verecekleri bir ölüm oyununa adım atmışlardır. Kan, vahşet ve adrenalinin sınırlarını zorlayan Korku Kapanı 2, Ölüm Çıkmazı, vahşi doğanın göbeğinde insani sınırları zorlayan bir korku ve hayatta kalma hikayesi sunmaktadır. Peki, bu evrende serinin en kanlı ve en dehşet verici bu bölüm hakkında neler biliyoruz? Dostlarım, YouTube algoritmasının içeriğinden bahsetmeme gerek yok sanırım. Buraya yüklediğim her video ne kadar çok beğeni ve yorum alırsa videonun daha çok kişiye ulaşması kaçınılmaz oluyor. Sizlerden tek ricam videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmamanızdır. Bundan sonraki sunacağım videoların daha etkili ve güzel olması için motive olmam adına lütfen unutmayın. O halde hazırsanız bu bölüm hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş gelin bir bakalım. İlk Korku Kapanı filminden sonra yapımcılar bir devam filmi düşünmemişti. Ancak DVD satışları patlayınca hızlıca ikinci film için harekete geçildi. İlginç olansa Korku Kapanı 2 aslında başta tamamen bağımsız bir hayatta kalma hikayesiydi ve daha sonra mutant aile temasıyla seriye yedirildi. Yönetmen Joe Lines konsepti geliştirirken Eli Roth'ın The Green Inferno ve Survivor tarzı reality şovlardan ilham aldı. Klasik slasher kalıplarını dönemin popüler hayatta kalma şovlarıyla birleştirerek farklı bir atmosfer oluşturdu. Filmin açılış sahnesindeki kafadan ikiye bölünme sahnesi, pratik efekt ustası Robert Kurtzman ve ekibinin elinden çıkmıştı. O kadar etkileyiciydi ki yönetmen bile sahneyi izlediğinde sette küçük bir mola vermek zorunda kalmıştı. Filmde yamyam mutantlardan biri olan Pa karakterini oynayan Ken Kirzinger aynı zamanda Freddy ve Jason'da Jason Voorhees'u oynamıştı. Bir dövüş sahnesinde kaburgasını incitti ama çekimleri asla bırakmadı. Dostlarım, bu filmde ilk filme göre yaklaşık 2 kat daha fazla kan ve gore efekti kullanılmıştı. Hatta yapım ekibi bu film için slasher filmlerinin kanlı mirasına saygı duruşu tanımını yapmıştı. Bütçesi ilk filme göre daha düşük olmasına rağmen Korku Kapanı DVD ve kiralama satışlarıyla yapımcıların yüzünü güldürdü ve bu sayede serinin devamı için kapılar ardına kadar açıldı. Filmin en dikkat çeken detaylarından biri de mutant ailenin daha geniş gösterilmesiydi. İlk filmde sadece 3 kişiyken burada neredeyse bir klan havası gösterilmişti. Üstelik filmde mutantların da kendi içlerinde bir aile dinamiği olduğu gizliden gizliye verilmişti. Yönetmen Joe Lines, Şeytanın Ölüsü ve Texas Testere Katliamı gibi korku klasikleriyle büyüdüğünü söylemekteydi. Özellikle filmin orman atmosferi ve grotesk karakter tasarımları, Tepenin Gözleri ve Texas Testere Katliamı filmlerine birçok görsel gönderme içeriyordu. Filmin en sevilen karakterlerinden biri olan Del Murphy'yi canlandıran Henry Rollins aslında ünlü bir punk rock müzisyeni ve Black Flag grubunun eski vokalistiydi.
Rollins'in bu filmdeki Rambo tarzı karakteri hayranlar arasında kısa sürede kült bir figüre dönüştü. İlginç olansa Rollins birçok sahnesinde dublör kullanmayı reddetti ve aksiyon sahnelerinin çoğunu kendisi çekti. Film Amerika'da unrated yani sınırsız versiyon etiketiyle yayınlandı. Çünkü MPAA bazı sahneleri aşırı vahşi buldu ve özellikle finalde mutant ailenin yok edildiği sahnelerde ciddi kesintiler yapıldı. Filmin bu kesilmiş sahneleri içeren versiyonuna sadece bazı özel DVD setlerinde ulaşılabilmektedir. Çekimler Kanada'daki bir milli parkta yapıldı ve oyuncuların sahne dışında da ormanda kaybolma riski vardı. Birkaç figüran çekim aralarında yollarını kaybetti ve prodüksiyon ekibi onları bulmak için arama ekibi kurdu. Şurası çok ilginç. Hatta Henry Rollins kaybolan bir figüranı kendi bulup sete geri getirmişti. Her mutant karakterin maskesi ve makyajı tamamen el yapımıydı. Robert Kurtzman ve ekibi karakterlerin yüz deformasyonlarını özellikle farklı tasarladı. Çünkü her mutantın ayrı bir genetik bozukluğa sahip olması gerektiğine karar verilmişti. Yani her biri sadece korkunç değil, kendine has bir hastalığı ya da bozukluğu da simgelemekteydi. Ormanın derinliklerinde kısa bir sahnede ilk filmdeki mutantların yaşadığı evi görmekteyiz. İzleyiciler genelde fark etmiyor ama dikkatli bakarsanız ilk filmdeki yerleşim yeri bu filmde gösterilmektedir. Dale Murphy karakteri o kadar sevildi ki yapım sonrası Henry Rollins'in karakterine özel mini bir çizgi roman hazırlandı ve bu sadece hayran kulüplerine özel dağıtıldı. Bu çizgi roman Dale Murphy'nin ormanda nasıl hayatta kalmaya devam ettiğini ve geçmişinde neler yaşadığını anlatmaktadır. Sıkı durun dostlarım. Videonun bundan sonraki kalan bölümlerinde birçok izleyicinin çok az bildiği bilgiler yer almaktadır. Devam ediyorum. Filmde kullanılan kan efektleri klasik Hollywood steak blood tariflerinden biriyle yapıldı. Yapım ekibi sahte kanı, jelatin, mısır şurubu ve kırmızı boya karışımlarıyla hazırladı. Öyle yoğun bir kıvamdaydı ki bazı oyuncular sahnelerden sonra bile makyajlarını temizlemeyip setten kanlı halde ayrılmak zorunda kaldı. Set ekibi arasında en gerilimli anlardan biri ise mutant mağarasında çekilen toplu yemek sahnesiydi. Gerçekte tabaklarda sahte iç organlar vardı ama görüntü o kadar gerçekçiydi ki bazı figüranlar sahne sırasında tiksinti nedeniyle çekimi zor tamamladı. Yönetmen verdiği röportajlarda filmin açılış sahnesini kendi kariyerinin en sevdiği açılışlarından biri olarak tanımladı. Hatta şöyle bir espri yaptı. Açılışta kızı kafadan ikiye böldüğümüzde "Tamam, bu film iz bırakacak dedim" diye ifadelerde bulunmuştu. Filmin ses tasarım ekibi mutantların boğuk bağırışlarını oluştururken ayı, domuz ve kurt seslerini mixledi. Özellikle mutantların ağır nefes alışları tamamen ayı solunum efektlerinden türetildi. Filmdeki yarışma formatı ve bazı replikler doğrudan Survivor şovuna atıfta bulunmaktadır. Örneğin Dale Murphy'nin yarışmacılara "Hayatta kalabilecek misiniz?" sorusu Survivor'daki ünlü Outwit, Outplay ve Outlast mottosuna bir göndermedir. Filmin erken versiyonlarında Dale Murphy'nin hayatta kalıp ormandan çıkması ve ardından mutantların başka bir reality show ekibine pusu kurduğu bir son sahne vardı. Ancak test gösterimlerinde bu sahne fazla devam filmine açık bulunup sonradan çıkarıldı. Ormandaki mağarada görülen eski kemik yığınlarının bazıları aslında Korku Kapanı 1 filmindeki kaybolan kampçıların kalıntıları olarak düşünülmüştü. Yönetmen özellikle ilk filme bağlamak için bu detayları eklemiş ama filmde hiç açıklanmamıştı. Evet, Korku Kapanı 2 Ölüm Çıkmazı, ormanın derinliklerinde kaybolan, sadece ekran başında değil, zihinlerimizin içinde de iz bırakan bir vahşet klasiğidir. Kan gövdeyi götürürken bile aslında arka planda korku sinemasının ne kadar ince detaylarla örüldüğünü bir kez daha görmekteyiz.
Ama sakın unutma. Yanlış bir dönüş seni sonsuza dek kaybettirebilir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutma. Daha araştırılmayı bekleyen çok film var ve yolumuz çok uzun. Ben Kapital Burak.